Selamlar, ben Cevdet Burak Balkaş ve bugünkü bu videoda koronavirüs sonrası dünyanın nasıl olacağını, tekrardan nasıl normalleşeceğimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu videoda anlatacaklarımın esin kaynağı olan bir makale var. Thomas Pueyo adında koronavirüsü araştıran biri yazmış bu makaleyi ve ben okuduğumda çok beğendim ve Tunay okumuş, Türkçe'ye çevirmiş ve altta linkini bulabilirsiniz. Birçok grafik var ve makale aslında çok uzun. Ben sadece belli başlı yerlerine hakkında konuşacağım. Sizler makalenin tamamını okumak isterseniz ki bence mutlaka okuyun. Linke gidebilirsiniz. Farkındaysanız son birkaç haftadır artık herkes normalleşme sürecinin nasıl olacağını konuşmaya başladı. Hep kafamda aynı soru dönüyor. Yani tamam, okey, evde karantinada kaldık, sokağa çıkma yasakları geldi. Ama normalleşince tekrardan bir dalga yaşanmayacak mı? Yani bunu çok fazla aklıma almıyordu. Yani tamam, kontrol altına aldık ama yine okula gideceğiz. Yine iş hayatı başlayacak. İnsanlar tekrardan bir araya gelecek. Yani bir daha olmayacak mı? Bunu oturtamıyordum ve aslında Thomas Pueyo da bu makalede buna değinmiş. Siz de benim gibi bundan sonrasının nasıl olacağını merak ediyorsanız Thomas Pueyo'nun bir önerisi var. Bu koronavirüs salgınında her ülke aynı seviyede değil. Kimi ülkeler bunu tamamen kontrol altına aldı. Hatta bir örnek var ki Güney Kore tam olarak yani en başından beri çok iyi bir şekilde yönetmişti ve Güney Kore hiçbir zaman evde kal uygulaması bile yapmadan bu süreci atlattı. O zaman biz Güney Kore'ye bakarak ve salgını atlatan Çin'e bakarak, Tayvan'a bakarak ve hatta Hong Kong'da var makalede. Biz de yarınımızın nasıl olacağını, yani karantina sürecinden ufak ufak çıkmaya başladığımızda nasıl bir hayatın bizi beklediğini görebiliriz diyor. Thomas Pueyo'nun bahsettiği önemli noktalardan birisi aslında benim ilk başta söylediğim şey. Birçok ülke salgının ikinci dalgasında yaşayacak. Çünkü birçok ülkenin altyapısı salgını tamamen işte ikinci bir dalga olmadan atlatacak seviyede değil. Yani mutlaka insanlar sosyalleşmeye başladığında, sokağa çıkma yasakları bittiğinde tekrardan salgının ikinci dalgası birçok ülke için olacak. Ancak önemli tedbirlerle bunu da ikinci dalgayı yaşamadan ülkeler atlatabilir. Ben bazı notlar aldım. Bu notlardan bol bol kopya çekerek bundan sonrasını anlatacağım. Çünkü anlatmak istediğim yerleri kaçırmak fazla istemiyorum. Öncelikle en çok Güney Kore'yi anlatacağım. Diğerleriyle, işte Çin, Hong Kong ve Tayvan'la alakalı bilgileri daha fazla öğrenmek istiyorsanız lütfen makaleye gidin. Öncelikle Çin'de hayat normale dönmeye başladı. Twitter'dan falan bir arama yaparsanız insanlar neler yapıyor ya da Instagram araması. Halk artık restoranlar açıldı. Hayatlarına devam ediyorlar, sosyalleşiyorlar ve yaptıkları bir şey var. Maskelerini takıyorlar ve sosyal mesafeye önem veriyorlar. Yani biz de muhtemelen Haziran sonrası bu moda geçmiş olacağız. Tayvan'ın başarısının altında yatan şey ise sıkı denetim. Bir tweet şu anda gösteriyorum sizlere. Bu tweet aslında yapılan sıkı kontrolün ne kadar yoğun olduğunu bizlere gösteriyor. Yani siz Tayvan'a gittiğinizde sadece sizin telefon numaranızı istiyorlar ve bu artık izlenmeniz için yeterli. Uydudan sizi takip ediyorlar. Eğer telefonunuz 15 dakika kapalı kalırsa birileri gelip kapınıza dayanabiliyor. Ya da telefonunuz diyelim ki sabit kaldı 1-2 saat boyunca. Diyorlar ki demek ki bu adam karantinada durmuyor. Telefonunu bırakıp evini terk etmiş. Hemen sizi defalarca arıyorlar. Açmazsanız yine kapınıza dayanıyorlar. Sürekli olarak bir arama, kontrol durumu hakim. Hatta makalede başka örnekler de veriyorlar. Yani sıkı denetimle bunu yapıyor Tayvan. Tayvan'daki en önemli şey askeri seferber ediyorlar. Maske üretimi konusunda. Askerler de maske üretimine katılıyor. Ve Tayvan'ın nüfusu 23 milyon. Ve Tayvan günde şu anda 10 milyon maske üretiyor. Bu kadar sıkı denetim yapan bir ülkenin de karantinaya uymamanın cezasını hafif tutacağını düşünmemeliyiz. Karantinaya uymuyorsanız 14 günlük ev karantinasından bahsediyorum. $10.000 ceza ödemek zorunda kalıyorsunuz. Aslında en güzel ve en umut vaat eden örnek Güney Kore. Çünkü Güney Kore hiçbir zaman bu hastalıkla çok zorlanmadı. Bu hastalıkla boğuşurken. Hatta vaka sayıları yavaş yavaş artıyor.
31. vaka diye bir olay yaşanıyor. 31. vaka 2 kez Covid-19 testinden kaçıyor ve bu kaçan kişi kiliseye gidiyor ve dolaylı olarak bir şehirdeki 5000 insana Covid-19'un bulaşmasına neden oluyor. 31. vakaya kadar 12 tane de hasta aslında iyileşmiş durumdaydı ve burada bir şehirde yalnızca böyle bir olay yaşanıyor ve yalnızca karantina o şehirde uygulanıyor. Güney Kore'de evde kal gibi bir uygulama bile yok. Yani kamu spotları dönmüyor televizyonlarda. Güney Kore ve salgını bu kadar kolay atlatan ülkelerin yaptıkları en önemli şey çok fazla test yapmak. Öyle ki pozitif vaka sayısı yapılan teste oranlandığında %3'ün altında kalıyor. Yani yalnızca semptomları gösteren insanlara değil, semptomları gösteren insanlarla temas eden her insana da Covid-19 testi kesinlikle yapılıyor. Güney Kore 2015 yılında MERS salgınını yaşadı. Bu MERS salgını yaşanırken bir yasa çıktı. Bu yasaya göre artık devlet sizin kredi kartı bilgilerinizi ve yani ne zaman nerede alışveriş yaptığınızın verilerinin tamamını gözetleyebilecek ve cep telefonu verilerinizi kullanabilecek. Bunu da Güney Kore şöyle açıklıyor. Diyor ki toplumun sağlığı bu veri olayından daha önemli olan toplum sağlığı. Biz böyle salgın dönemlerinde sizin verilerinizi inceleyebiliriz. Kredi kartı bilgileriyle mesela ne yapıyorlar? Şöyle ki siz bir yerde alışveriş yaptığınız anda bu bilgi devlete gidiyor. Ve siz mesela alışveriş yaptığınız markette o saatte kim varsa, kasiyer kimse, kiminle temas edebilecekseniz, hangi otobüse bindiğiniz işte zaten telefondan alınan verilerden gittiğiniz yol, kullandığınız otobüs hepsi belli. Ve bütün size yakın bulunan herkese acil uyarı mesajı gidiyor. Ve bu insanlara Covid-19 testi yapılıyor. Yalnızca pozitif bir vakayla karşılaşmanız bile aslında sizin potansiyel olarak Covid-19 olma ihtimalinizi ortaya koymuş oluyor. Ve sizi direkt 14 gün ev karantinasına alıyorlar. Bunun dışında pozitiftiniz, artık iyileştiniz, negatif oldunuz. Yine dönünce 14 gün karantina süreci yaşıyorsunuz. Bu karantina süreci yaşanırken yetkililer sizi günde 2 defa arıyor, kontrol ediyor. Hem sizin durumunuz hakkında hem de evden çıkıyor musunuz, çıkmıyor musunuz bunu denetliyorlar. Eğer karantinaya uymadığınız anlaşılırsa $8.000 ceza yazılıyor ve 1 yıla kadar da hapis cezası veriliyor. Peki Güney Kore tamam çok güzel denetliyor herkesi. Okey. Temasta bulunan herkes de testi alıyor ama bu kadarı yeter mi? Hayır. Güney Kore'de her yerde el dezenfektanları var. Toplu bütün ortamlarda. Ve bunun dışında bütün toplu işte binalarda, iş yerlerinde girerken ateşiniz ölçülüyor. Ve eğer ki ateşiniz yüksekse binaya alınmıyorsunuz ve tekrar Covid-19 testine yönlendiriliyorsunuz. Bunun dışında Güney Kore'nin kültürüyle de alakalı bir şey. Aslında kültürden ziyade MERS salgınını yaşamış olmaları da bunu çok fazla arttırıyor. Güney Kore'de insanların %98'i maske kullanıyor. %98 çok ciddi bir oran. Ve bunların %64'ü sokağa çıktıklarında sürekli olarak maske takıyorlar. Yani kalabalığa girdiklerinde değil, direkt sokağa mı çıktı? Maskeyi takıyor ve gidiyor. Görünen o ki salgını tamamen atlatmamız için teknolojiye ve internete çok fazla ihtiyacımız var. Ama sadece bu da yetmiyor. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın da şu anda Hayate ve Sağır adında bir uygulaması var. Ama insanların çoğunun bu uygulamayı kullanması gerekiyor ki bunun bir anlamı olsun. Eğer sadece %10'luk, %20'lik bir kısım bu uygulamayı kullanırsa bunun hiçbir anlamı olmuyor. O yüzden teknolojiyi doğru bir şekilde kullanırsak, maske kullanımını arttırırsak hayat bizim için de yavaş yavaş normale dönecektir. Thomas Pueyo'ya göre 1 yıllık yaşanacak bu sürenin ardından çok daha rahatlayacak koşullar. Bu makale çok güzel bir makaleydi. Alta tekrardan paylaşıyorum. Makaleyi Türkçe'ye çeviren Tunay Okumuş'a da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ve makalede birçok şey var. Linke gidip okuyabilirsiniz ve birçok grafik var. O grafikler de Türkçeleştirilmiş. Onları inceleyebilirsiniz aşağıdan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve paylaşırsanız da birçok insan Covid-19 sonrası dünyayı belki biraz daha anlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.